Merhabalar arkadaşlar. Aa, Hoş geldiniz kanalıma. Bugün siz hangi seviyedesiniz? Intermediate ve üstü müsünüz? Seviyeniz olarak, İngilizce seviyeniz olarak. Bu derste bakalım siz bu phrasal verbs ve öyle kalıp şeyleri ne kadar biliyorsunuz? Bunlardan birkaç tane biliyorsanız cümle içinde kullanarak bir cümle yazabilirsiniz. Yeni birkaç tane öğrenseniz ve bir şey siz çok beğendiniz. Bunlar birkaç tane cümle içinde kullanmaya çalış ve yorumlarınız görmek isterim. Bugün birkaç kalıplar öğreneceğiz. Günlük kalıplar topladım ve bir hikaye bunlar önce öğreneceğiz. Öğrendikten sonra hikaye okuyacağız. Bakalım ne kadar öğreniyoruz. Hemen başlıyoruz. So get hot under the collar. Collar ne demek? Böyle mesela bir gömlek giydim. Buradaki bir şey o collar oluyor. So get hot under the collar. Normalde insanlar kızınca oradan galiba öyle terleniyor. Belki o kalıp ya da bu deyim oradan geliyor. So get hot under the collar ne demek? Kızmak. İkinci, move on. Move normalde hareket etmek, taşımak. Ama burada move on dediler. Move on ne demek? Hayatınla devam etmek. Mesela diyebilirsiniz bir sorun vardı ama hayat devam edecek. We had a problem, unfortunately, but I have to move on. Yani ya da bir arkadaşla ayrıldınız diyeceksiniz I have to move on. Ya da bir arkadaş tavsiye verir diyeceksiniz you have to move on gibi. Yani hayatın devam etmesi gerekiyor yani. Durmamalı. Hot up kızışmak, biri böyle kızdırmak gibi. Lose one's cool. Cool normalde mesela biri bazen belki bunu daha önce duydunuz ve diyor he's cool, she's cool gibi o biri cool gibi. Ama burada lose one's cool böyle çok sinirlenmiş ve o cool hali kaybediyor. Yani nasıl oluyor? Tepesi atmak gibi Türkçe'de. Beşinci, rant and rave. Rant and rave. Rant and rave ne demek? Bir böyle çok Türkçe heyecanla bağıra çağıra konuşmak. Mesela bir şeyden böyle heyecanlandı diyeceksin. Evet, he kept on ranting and raving. So o konuşuyordu yani böyle bu. Yani bir şeyler böyle konuşuyor gibi. So it's rant and rave. Ya da he ranted and raved gibi. Yine aynı bir şey. Aynı anlam verecek. Bunlar ikisi. Altıncı point out. Point out dikkat çekmek, belirtmek ya da göstermek. Mesela diyebilirsin don't point out my mistakes. You have mistakes too. Yani benim hataları dikkatini çekme yani insanlara gösterme sen de hataların var gibi bir şeyler. Ya da he pointed out what was missing in our project. Yani bizim projede bir gösterdi neler eksikti. So point out. Yani point böyle işaretlenmek normalde anlam veriyor. Hot and bothered. Hot and bothered böyle sinirlenip üzülmüş. Mesela diyebilirsin I won't get hot and bothered because of mesela bir durum çıktı ve arkadaşın sana böyle koşa koşa geliyor dedikodu söylemek için. Böyle bir şeyler bu kişi böyle senin hakkında bunlar söylemiş. Diyeceksin I won't get hot and bothered because of that. Yani onun için kendimi sinirlenip üzülmeyeceğim. I will not get hot and bothered diyeceksiniz. Alright. Number hot and bothered bitirdik. Şimdi give somebody a cold shoulder. Normalde galiba Türkçeden bir şarkı var. O şarkı unuttum. Ama TikTok'ta çok görüyorum yani. Omzuma yasla gibi bir şey. Unuttum. Unuttum maalesef. Anyways. Burada omuz shoulder. Cold shoulder
or will it be on an sememek? So give somebody a cold shoulder. Yani soğuk davranmak. Mesela diyeceksiniz, I tried to talk to her, but she gave me a cold shoulder. I don't know why she did this. Maybe she has a problem, but she gave me a cold. Yani onunla konuşmaya çalıştım ama soğuk davrandı. Yani soğuk davrandı demeyeceksiniz. She behaved coldly. No, diyeceksiniz. She gave me a cold shoulder gibi. Ya da don't give me a cold shoulder. You can talk to me if you have any problem. Yani benimle konuşabilirsin. Bir sorunun varsa gibi. So give a cold shoulder ya da give somebody a cold shoulder. Soğuk davranmak anlam veriyor. Hot off the press. Press ne demek? Yayın. Ya evet, bir şey basmak. Mesela bunu basmak gibi bir şey. So, hot off the press demek ki böyle yeni basılmış anlamda. Yani yeni basılmış ve hala sıcacık. Çoğu zaman böyle haber verirken gibi. So, yeni basılmış anlam veriyor. Number 10, flare up. Flare normalde böyle ateş. So, flare up fiil olarak alevlenmek. 11. Blow hot and cold about. So bir dediğine uymamak. So bir şey bir önce önemsememek gibi bir şey. Number 12. A warm welcome. So welcome, hoş geldiniz. Ama böyle bir sıcak bir karşılama. So give a warm welcome. Mesela bazen belki filmlerde ya da şirketiniz yabancılar varsa İngilizce konuşurken diyecekler. Let's give a warm welcome to our manager. Yay! gibi bir şey diyecek. Benim takmaya unuttum. Yeni hatırladım. Mikrofon. Umarım iyice duyabiliyorsunuz burada ise. Yoksa üzüleceğim. So a warm welcome yani bir sıcak bir karşılama gibi. Get cold feet. Get cold feet ne demek? Feet, ayak. So ayağımız normalde sıcak oluyor galiba. Ve korktuğumuzda böyle o üşüyor. Bilmiyorum niye bu deyim var. Ama get cold feet ne demek? Korkmak. Mesela diyebilirsin, I was going to go skydiving. Skydiving last week, but on Friday I got cold feet. So korktum. Cuma günü korktum ya da konuşacaktım sahnede ama I got cold feet. I was going to speak, but I got cold feet yani korktum gibi. Çekindim gibi. Mesela bir arkadaşın diyebilirsin. Sen hazırsın bu yapmayı değil mi? Yani korkma. Don't get cold feet diyebilirsiniz. 14. Number 14. Be in a cold sweat. 14. Number 14. So be in a cold sweat ne demek? Sweat terlemek böyle. So ecel teri dökmek gibi. 15. Heated argument. Argument tartışma. So heated böyle o tartışma böyle ateş eklediler. So gergin tartışma. 16. Stone cold. Buz gibi. Bazen bu buz gibi ne anlatmak için birinin davranışı, davranışı ya da tavrı mı oluyor? Onun attitude, stone cold attitude gibi. Soğuk davranmak ya da buz gibi. 17. Lose temper. Lose temper, gözü kararmak ya da böyle çok sinirlenmek. Mesela diyebiliriz, my boss lost his temper when he learned that we had not finished the project on time. So he lost his temper. 18. Hot potato. Potato ne demek? Patates.
So hot sıcak bir patates böyle hayal edelim ve böyle sıcak böyle yapıyorsun gibi. So o tartışmaya yol açan bir olay gibi. Tabii şey oldu ve herkes onun hakkında tartışıyor. Mesela şimdi hangi konular, which topic is a hot potato? Maybe coronavirus. Everyone is talking about it. Herkes bunun hakkında konuşuyor. So the topic is a hot potato. 19. Get into hot water. Başını belaya sokmak. Örnekler göreceğiz. Cold blood, acımasızlık. Frozen in their tracks. Aniden durmak. Böyle bir bu. Truck normalde böyle kamyon gibi düşünelim, böyle hareket ediyorlar ve bu duruyor bir yerde. Frozen in their tracks gibi. Ya da eskiden böyle atlı arabalar gibi düşünsek. Bilmiyorum bu nasıl açıklayabilirim. Ama aniden durmak, bir yanda durmak. Bir şeyler hareket ediyordu ve durdu bir yanda. 22. Warm the cockles of hot. İçini ısıtmak. Cool as a cucumber. Buz gibi ya da kıpırdamaz. So burada dikkat etseniz sıcak ve soğukla ilgili kalıplar gördük. Mesela hot, warm, cold, cool, hot, frozen gibi bir şeyler öğrendik. Şimdi hikayemiz hemen başlayacağız. Bunlar umarım ekran alıntısı alabilirsiniz. Böyle büyüteyim. İyice ekran alıntınız güzel çekelim. Hop bitiyor. 1 minute. Evet. Şöyle bir başlık da verelim. Bu arkadaşlar görmek istiyorsanız Instagram'dan paylaşacağım. Phrasal verbs. Phrasal verbs for intermediate English learners. Evet arkadaşlar. Bu çekip paylaşacağım Instagram'dan. Alabilirsiniz ya da kendinize çekebilirsiniz. Şimdi hikayemiz okumaya başlayacağız. Bakalım nasıl hikayemiz gidecek. Alright. So, Charlie buradan başlıyoruz ve okurken bir işaretleyelim beraber takip edebilmek için. Charlie could be relied on to get hot under the collar about almost anything that upset him. So, herhangi bir şey onu anything yani herhangi bir şey onu üzülürse Charlie kesin bir şekilde rely böyle güvenmek. So kesin bir şekilde o kızacaktı. Herhangi bir şey onu üzülürse kızacak. Küçücük bir şey yapsan. So he could be relied on to get hot under the collar about almost yani almost neydi? Neredeyse. Neredeyse herhangi bir şey onu üzülürse kızacak. Kesindi. Whereas most people who disagree with you in an argument simply give you a frosty look and then move on. So bu whereas yani diğer türlü ya da tam tersi ilk söylediği cümleleri. So çoğu insanlar, most people seninle böyle aynı fikir değilseler yani bir tartışma yaparken sadece bir bakış ya da bir böyle devam edecek onların hayatıyla and move on. So bir bakış böyle bir soğuk ya da kızgın bir bakış ve devam edecekler onların hayatıyla. Charlie öyle değildi. Charlie would react in an entirely different way. So bu Charlie arkadaşımız tamamen entirely farklı bir şekilde react davranırdı.
ya da bir şey davranırdı. When the argument had hotted up, so bu tartışma böyle iyice sıcak oldu ya da gergin oldu. Çünkü normalde heated argument. So burada hotted up, the argument had hotted up, he would lose his cool. Lose his cool dedik. Ne anlam veriyor? O galiba. Lose one's cool. Evet, tepesi atmak. So o kendisi artık cool değildi. Yani tepesi kaybederdi. Ben de bunu kullanamadım. Ben de cümle içinde bu Türkçe olan kullanmaya çalışacağım. And start to rant and rage. So cool olmaktan çıkardı ya da tepesi atılırdı ve böyle bağırmak, konuşmak yüksek sesle başlardı. Friends would take him to one side at his favorite pub and point out that behaving like that in the heat of the moment was not doing his heart any good. Onun arkadaşları, friends, would used to be. So, onun eskiden arkadaşlar onu kenarında take him to one side, kenarında götürüp onun favori bir kulübe gibi götürürdü ve burada point out yani diyor demek, yani böyle işaretlenmiyorlardı direkt ama diyorlardı, hey arkadaşım öyle davranmak iyi bir şey değil, yani aniden heat of the moment aniden böyle behave davranmak was not doing his hurt, yani onun kalbi için güzel bir şey değildi, yani ona bir faydası yoktu böyle davranmaktan. Getting hot and bothered over the smallest things. So getting hot and bothered. Hot and bothered böyle sinirlenmek, üzülmek. So kendini sinirleyip üzülmek küçücük şeyler üzerinde ya da sebepten dolayı over was not conducive to a long and happy life. So conducive yani yardımcı. Bu yardımcı değildi bir uzun ve mutlu yaşamak için. Böyle küçücük şeyler sinirlerken her dakika. Women, they said, would tend to give him the cold shoulder. So kadınlar, burada women bizim subject değil. Kim dediler? Onun arkadaşlar. So, onlar dediler ki kadınlar ona cold shoulder ne dedik, ne anlam veriyor? Böyle omuzuma yaslanmak bir şarkı var gibi size söyledim. Cold shoulder ne demek? Cold shoulder yani böyle bir soğuk davranmak gibi. So, kadınlar onunla soğuk davranırdı. Öyle yaşamaya devam etse. If he continued to carry on devam etmek ve continue devam etmek. So, devam etse bu davranışlarla. Then, someone in the pub who was noted for being practical and could always see clearly, as he said in the cold light of day, mentioned that he had read somewhere of a cause to help people like Charlie. So bir arkadaş orada kulübede otururken demiş, bir yerde bu kişi biliyorlardı, o çok pratik bir kişi. So being practical, pratik bir şekilde bir şeyler çözebiliyor. Sonra o bahsetti, mentioned, bir yerde okumuş, bir kurs var ve Charlie gibi, like burada gibi, so Charlie gibi insanlar için yardım etmek için bir kurs vardı. Bir yerde okumuş. Another punter said he actually had a leaflet, hot off the press, giving details of the course. So burada başka kişi, burada punter ama başka kişi demiş ki, aslında ben bir leaflet bir mesela bir bilgi vermek için böyle bir şey. So, o bir kağıt vardı ve orada bilgi yeni almış.
hot off the press, yeni basılmış gibi. Ve detayları veriyordu bu kurs hakkında. The question was, who was going to mention it to Charlie as he could well flare up at the very idea? So the question was, bu da question soru. Önemli soru neydi? Kim bu fikir Charlie'ye bahsedecekti? Mention. Charlie'ye bahsedecekti. Going to ecek. Kim bu soru Charlie'ye, bu fikir Charlie'ye sunacaktı? Çünkü o flare up, yani böyle bir kızmak bir yanda. Bir yanda sinirlenecekti bu fikir duyunca. Dave, who at first blew hot and cold at the idea, eventually agreed to take on the test. Önce bu Dave bir önemsemedi yani ya da bu fikir hemen almadı, kucalamadı. Türkçe mi öyle mi diyorsunuz? Tam emin değilim. Bu diziden duydum yani fikir kucalamak gibi. Bilmiyorum, kaba değil. Bana biraz kaba geliyor ama önce bu fikire ısınmadı gibi. Ve sonunda o kabul etti. Sonunda kabul etti bu görev, task. Bu görev almaya. There was a bit of tension at first as people waited for Charlie to react. So biraz gerginlik vardı. Tension, gerginlik. Bunlar siliyoruz, devam ediyoruz. Yukarıya. The question was, okay, onlar okuduk. Devam ediyoruz. Okay. There was a bit of tension at first as people waited for Charlie to react, but although he didn't exactly give it a warm welcome, he did indicate that he would think it over and that helped to take the buraya kaldık, devam ediyoruz. So, biraz gerginlik vardı önce at first. There was a bit of tension. Biraz. A bit of tension. Tension, gergin. Biraz gerginlik vardı önce. Biraz gerginlik vardı. Ve onlar bekliyorlardı bu Charlie bu fikir ısınsın gibi ya da bir tepki versin. Bu Charlie tamamen bir sıcak karşılamadı bu fikri. Fakat but although he didn't exactly give it a warm welcome, he indicates that he would think it over. Evet, o demiş. Biraz onun üzerinde düşünüp bakalım sonra aşağı nasıl devam ediyoruz. Hit out of the moment. Evet. So o durumda hemen karar vermedi ama düşünecek gibi söylemiş. So one evening in the pub, someone came rushing. One evening in the pub, someone came rushing in, saying he had come hot foot from Charlie's flat with news about the course. The general expectation was that Charlie had got cold feet about joining, but the fact was that he had signed up and would be away for one whole week. So bu Charlie ne oldu? Nasıl yiyoruz? Bu Charlie arkadaşımız bir cold feet aldı. Cold feet ne dedik? Böyle bir korkmak gibi. So Charlie biraz korktu. Fakat gidecekti. He had signed up. Sign up kendine böyle bir kayıt yapmak. So kayıtlandı. Kayıt yaptı kendine okuyorsa ve bir bütün hafta uzak. And he would be away. Kursa olacaktı gibi. Throughout the next 7 days, many of the regulars were in a cold sweat. Wondering what the outcome would be. So çoğu gelecek sırasında bütün gelen 7 gün çoğu böyle her gün buradaki regulars her gün gelen
bir yerde. Mesela bir restoran olsa her gün gelen insanlara regulars diyorlar. Bir kulüp olsa her gün gelen kulübe regulars diyebilirler diye. So burada bütün bu kulübe gelen insanlar böyle biraz tedirgindi. Onlar merak ediyorlardı. Acaba ne olacak? Outcome, sonuç. So sonuç ne olacak? What the outcome would be? Merak ediyorlardı. Wondering. One diner in the snack bar had such a heated argument over it with another diner that by the time he got round to eating his piping hot soup, it had become stone cold. So, burada diner, mesela bilmiyorum bu Türkiye'de var ama böyle bir dinner gibi bir yer. İnsanlar gidip yemek yiyorlar. So orada diner, normalde dining. Yani yemek masası gibi ya da yemekhane, evet yemekhane galiba aynı anlam veriyor. So one diner, bir diner ya da yemekhane gelen kişi in the snack bar had such a heated argument. So bir büyük tartışma ya da gergin tartışma çıktı bu konu üzerinde over it with another diner. Başka bir diner'la öyle bir büyük tartışma çıktı. That by the time he had got round to eating, so tartıştılar ve sonra onun çorba vardı. Çorba içiyordu. Bu çorba içmeye zaman geldiğinde çorba buz gibiydi. Stone cold. So his soup was stone cold. Burada yemekle ilgili. Yani mesela diyebilirsin, oh the food is stone cold. Yani yemek buz gibi, çok soğuk gibi. Even the casual customers who were, so to speak, somewhat out in the cold because they didn't know what had been happening, quite warmed to the idea and decided to join in with the betting that went on as to whether Charlie would be a changed man or not. So onlar tartıştılar ve diyorlardı belki bu adam değişmiş gibi, tamamen değişecek kendini okuz bittikten sonra ve bu fikirler öyle bir heyecanla bekliyorlar gibi diyebiliriz. The landlord even hit on the idea of creating a new cocktail called Cool Charlie, which sold like hotcakes. So landlord normalde ev sahibi demek. Ama burada diner'da ya da yemekhanede olduğumuz için o şeyinin sahibi, kulübünün sahibi, ona landlord diyorlar. So the landlord hit on the idea, yani bir fikir hakkında bahsetti, demiş ki ben bir kokteyl yapacağım ve onun ismi Cool Charlie olacak. Ve bu yani çok satmış galiba, hemen o yaptı ve satmaya başlamış. Devam ediyoruz. Evet. So eventually the day arrived. Eventually the day arrived when it was known that Charlie would come to the pub again. It was also agreed that someone should be available to make a remark that would normally have caused him to lose his temper. Bu sonunda bugün geldi ve diyorlardı biri burada olsun ve bir ona kızdıracak bir şey söylesin. Remark böyle bir yorum gibi. Ona kızdıracak bir yorum yapsın. Now, this was a bit of a hot potato. So, bu söylediğinde bu bir tartışma, bir olay gibi çıkmış. Çünkü kimse bu işi yapmak istemedi ve kendine bile sokmak ya da vurmak istemedi. So nobody really wanted the job, knowing that they might get into hot water. In the end, Martin, the oldest member of the club, found himself in the hot seat and reluctantly agreed. So sonunda en yaşlı, bu kulübün en yaşlı üye, member,
found himself in a hot seat and reluctantly agreed. Yani bu zor bir hot seat normalde bir zor bir pozisyon gibi. Kendine buldu ve bilemedim, istemedim böyle okay. O reluctantly oluyor. So reluctantly kabul etti. Reluctantly agreed. Suddenly the door opened and in burst Charlie. So bir anda aniden kapı açıldı ve Charlie girmiş. It was impossible to tell whether the course had succeeded in transforming him. So bu kurs ona tamamen değiştirmiş, başaramadı diye söylemek. Burada başaramadı whether. So o kurs ona yardımcı oldu ya da olmadı söylemek inconsistent. It was then that Martin, virtually in cold blood, spoke, making some derogatory remark about Charlie's lack of success with women. So, oradan Martin böyle cold blood ne demekti? Acımasız. So, acımasız bir şekilde dedi ki, yani bir çirkin derogatory yorum, çirkin yorumları söylemiş Charlie hakkında ve demiş Charlie kadınlarla ilgili başarısız, yani lack of success, başarısız, yani eksik gibi. Everyone's blood ran cold and herkes really korktu. Blood ran cold, and those that were nearest to Charlie couldn't move an inch. So bu Charlie yanındaki en yakın olan hiç hareket etmediler. They were frozen in their tracks. Frozen in their tracks dedik ne anlam veriyor? Yani aniden durdular. Charlie laughed quietly and then announced something that was to warm the crackles of everyone's heart. So Charlie böyle hafifçe kahkaha attı ve anonse etmiş. Yani herkesin kalıp sıcaklanacak bir şey ya da ısınacak bir şeyi. Yes, he said, cool as a cucumber. So bu yes böyle bir cool bir şekilde söylemiş ve cool as a cucumber gördük. Yani böyle sakin, soğuk gibi, buz gibi bir şey çıkmış. Walking over to a young woman. So bu yes söylemiş ve bir kadına doğru over to a young woman. Kadına doğru yürümüş. Kadına doğru yürürken yes demiş. O kadın nerede oturuyordu? Bir köşesinde. So sitting in the corner. Let me introduce you all to my fiancé. Size benim nişanlıyı hepinize tanıştıracağım gibi. Tanıştırayım gibi demiş. Arkadaşlar umarım bu sizin için güzeldi. Umarım o deyimleri öğrendiyseniz yorum altında o şeyleri yazmalısınız. Cümle içinde kullan. Bakalım neler çıkacak. Dinlediğiniz için size çok teşekkür etmek istiyorum. Görüşürüz.